Merhaba. Şimdi sizlerle yeni bir sorun söyleyeyim videosunda hep birlikte yeni bir konu üzerinde konuşacağız. 40 beğeni ile ön plana çıkan Nuray Mutlu arkadaşımızın sorduğu soru. Geçmiş ve geleceği aynı anda yaşamak konusu, anlayamadım. Zaman yolcuları geleceğe gidip gelecekten bilgi aktarabiliyorlarmış. Gelecek belli mi? O zaman biz nasıl yaratım yapıyoruz? Teşekkürler. Geçmiş, gelecek, şimdi hepsi aynı anda vuku bulmaktadır. Bu nasıl olmaktadır? Bizim yapmış olduğumuz realiteyi yaratma süreçlerimizle ortaya çıkmıştır. Realiteyi nasıl yaratırız? Düşünce süreçlerimizle yaratırız. Düşünce sürecimizi nasıl yaratırız? Bizim bedenimize gelen, beynimize aldığımız saf düşünceyi mevcut alışkanlıklarımız yani tutumlarımız yani zihnimizde kayıtlı olan bilgi birikimiyle gelen düşünceyi tasarlarız, yorumlarız ve bunu yaparken ön lobumuzda canlı bir video şeklinde bunu gördüğümüzde, duyguyla birleştirdiğimizde kuantum alanda realite yaratılmış olur. O anda bunu aslında yaşamışızdır. Nasıl yaşarız? Geçmişin bilgisini kullanarak yani doğduğumuz andan itibaren beynimizde olan yani zihnimiz dediğimiz yapının içindeki bilgi birikimiyle gelen düşünceyi yorumlar, onu o anda yaratır ve yaşarız. Yani geçmiş bilgilerle şimdi yarattığımız şeyi şu anda yaşarız. Form düzeyinde bu gelecekte yaşanacaktır. Yani bedeninizle, duyularınızla bunu yaşayıp hissedeceksiniz ve bunu, bilgiyi deneyimledikten sonra ruhunuza kaydedip bunu bilince çevireceksiniz anlamındadır. Dolayısıyla şu an şimdi de yaratmış olduğunuz o görüntüyü yani geleceğin görüntüsünü de geçmişin bilgisiyle şimdi de yarattığınız için geçmiş, gelecek ve şimdi aynı anda yaşanmaktadır. Bu bilgiye sahip olduğunuzda bunun aynı anda bütün varoluşu da etkilediğinin farkına varırsınız. Bunun farkına vardığınızda görürsünüz ki üst boyut diye algıladığınız, alt boyut diye algıladığınız her şey birbiriyle bir bağ, bir örüntü şeklinde birbiriyle bağlantılıdır. Bu bilinci algıladığınızda üst boyut dediğiniz üst yapılara doğru gider. Onların yaşamış olduğu çok ileri teknolojiler, sizin şu an aklınıza bile gelemeyecek farklı düzeylerde olgular, yapılar, formlar ve yaşam şekillerini görmeye başlarsınız. Bunu nasıl yaparsınız? Bilincinizle yaparsınız. Bedeniniz buradadır. Ancak bilinciniz yani o bilgeliğe dönüşen ruhunuza kaydettiğiniz şeyle ruhunuzla yani ruhunuzun içindeki bilinçle o katmanlara doğru gidersiniz. Bunu aştıkça daha farklı boyutlar, daha farklı yaşam şekilleri, daha farklı formlar görmeye başlarsınız. Bunları halüsinasyon zannedersiniz. Ön lobunuzda hayali kurarken görmüş olduğunuz o video şeklinde farklı farklı şeyler görürsünüz. İlk önce yadırgarsınız, korkarsınız. O anda tekrar bedeninize geri dönersiniz. Zaman süreçleri içinde bunu tecrübe ettikçe daha ileriye doğru, daha farklı katmanlara, bilinç katmanlarına doğru yolculuklar yapmaya başlarsınız. İlk önceleri bunları anlamazsınız, anlam veremezsiniz. Çünkü zihninizde bunları tanımlayacak, yani şu bedeninizin beyninde bunları tanımlayabilecek olgular olmadığı için onu bir şeylere benzetmeye başlar. Gördüğü şekilleri bu yaşamış olduğu dünyadaki bazı şekillere benzetmeye çalışarak algılamaya çalışır. Ama hiçbir zaman bu algıya oturamaz. Ne zaman oturmaya başlar?
Siz bu yaşamış olduğunuz üst katman bilinçlerini, yani bizim gelecekte yaşayabileceğimiz farklı olguları görmektesinizdir. Çünkü biz onlara göre geçmişte yaşayan varlıklarız. Çünkü onlar buradan geçtiler. Bu zaman çizgisini yaşadılar ve bunu geliştirerek daha farklı yapılar, daha farklı bedenler, daha farklı yaşam şekilleri oluşturdular. Siz bilincinizle bu katmanlarda yolculuk yaptıkça oranın haritasını çıkarırsınız. Oranın yaşam şartlarını öğrenmeye başlarsınız. Ve zaman içinde orada olan ve oluşan bütün olgular hakkında bilgi sahibi olmaya başlarsınız. Siz bunları yaşadıkça o üst boyutlardan almış olduğunuz bilgileri zihniniz, yani beyninize kayıtlar yapmaya başlarsınız. Bu nasıl olur? İlk başta hep sınırlı zihin diye bahsettiğim, yani şu an normal yaşantımızda yaşamış olduğumuz bilgileri kaydettiğimiz alan çok kısıtlı ve sınırlıdır. Dolayısıyla frekansı da düşüktür. Sizin hipofiz beziniz açıldıkça bu bilinç katmanlarında gideceğiniz, yapacağınız yolculuk daha da genişler. Daha ileri zamanlara, yani şu an yaşamış olduğumuz zamanın çok daha ilerisindeki gelişmiş, teknolojik, daha ruhsal, daha farkındalıklı yaşamlara doğru gider. O bilgiyi alır, zihninize onu kaydedersiniz. Aynı zamanda ruhunuza da kaydedersiniz. Form düzeyinde bunu bu şekilde yaşamamış olmanız, bunu bilmemeniz anlamına gelmez. Ancak bu bilgiyi zihninize kaydettikçe zihniniz açılmaya, genişlemeye başlar. Yani beyninizin kullanmadığınız daha yüksek frekanslı bilgi ve dolayısıyla bilinci alabilecek, işlem yapabilecek kapasiteleri açılmaya başlar. Yani beyninizin kullanmayan bölümleri açılır. Siz şu an bulunduğunuz düzlemde düz bir zaman çizgisinde hareket edersiniz. Her şey bellidir. Nasıl bellidir? Sizin tutumlarınıza göre bellidir. Sizin alışkanlıklarınıza göre bellidir. Sizin yaşam tarzınıza, sizin konuşma şeklinize, üslubunuza göre sizin kim olduğunuz, kimliğiniz bellidir. Ve dolayısıyla şu anki alışkanlıklarınız yarınki, öbür günkü yaşam tarzınızı belirler. Ve bu bilinçte olan birisi sizinle olduğunda sizin zihninizle apaçık görür. Sizin attığınız adımdan nereye varacağınızı görür. Sizin söylediğiniz sözden düşüncelerinizi okur. Her şeyiniz onun önünde açıktır. Her şeyinizi görebilir. İşte sizin geleceğinizi de görür. Üst boyut kavramlarına, üst katman bilinçlerde bilinciyle yolculuk yapabilen bir insan ya da bir varlık geleceği görür. Bunlar dehadır. Neden dehadır? Sizin şu an yaşamış olduğunuz dünya ile o gelecekteki dünyanın şekli arasında milyonlarca yıl aşamalar geçirerek varacağı bir zaman dilimini bir anda gidip görmüş, buraya gelmiş, zihnine, yani beynine o bilgiyi aktarmıştır. Tesla buna çok iyi bir örnektir. Zihninde bunu yapmıştır ve birçok teknolojik olguyu ve olayı bu madde dünyasına binlerce yıl öncesine geriye çekerek dünyanın daha hızlı gelişmesi için o bilgileri uygulamaya kalkmıştır. Ancak engellenmiştir. O ayrı bir konu. Zamanda yolculuk budur. Geleceğin bilgisine bilincinizle gidersiniz. Oradaki bilgiyi alır buraya gelirsiniz. Bu zaman diliminde mucit olursunuz. Deha olursunuz. Ve insanlığa bunu sunarsınız. Ancak insanlık eğer bilinç olarak onu kabul etmeye hazırsa alır bunu kullanabilir. Bilinç olarak hazır değilse onu reddeder. Çünkü zihninde bunlar kayıtlı değildir. Bunları inkar eder, kabul etmez ve o bilgiler yine yok olur gider. Aynı şekilde aynı bilinç geçmişe, içeriye doğru döndüğünde ruhundaki bilgileri, geçmişte yaşadığı bilgileri, tarihte yaşadığı bilgileri bilinciyle gidip ziyaret eder
bunları görür, o bilgileri alır buraya, beyni vasıtasıyla dünyaya sunar. Geçmiş, gelecek ve şimdi arasında bunların hepsini bir anda yaşar. Bunu nasıl yapar? Anda kalarak yapar. Anda kaldığında sadece o düşünceye odaklanmıştır. Onun dışında zihninin algılayamadığı ama yargılayıp onu yolundan çevirecek korku, endişe, kaygı, şüphe gibi bir takım olgularla o düşünceyi parçalayıp bölmesine izin vermez. Sadece o gelen saf düşünceye odaklanır ve onun peşinden gider. Onu yaptığı sürece saf düşünce onun bedenine, beyni vasıtasıyla girip bütün hücre yapısına kadar o bilgiler işlenmeye başlar. O bilgiler işlendikçe hala anda kalıp, şimdi de kalıp o düşünceden odağını çevirmeden anda kalmaya devam ettiğinde o düşünceye bağlı yeni bir düşünce gelir. Yani onu tasarlayacak ikinci bir parça, üçüncü parça, dördüncü parça bu süreçler devam eder ve bütün bu saf düşünceye ait düşünceler akmaya başlar. Bir atom düşünün, o saf düşünce olsun. Arkasından bir atom daha gelir, buna yapışır. O saf düşünceyi bağlayan ve devamını sağlayacak olan bir tasarımın parçasıdır. Siz odaklı kaldığınızda anda kalıp o düşünceye sadık, sabit bir şekilde devam ettiğinizde üçüncüsü gelir, dördüncüsü gelir ve bir bütünlük oluşur. Kuantum alanda o form bulur. Yani realitede sizin madde diye algıladığınız şekle dönüşür ve onu yaşarsınız, deneyimlersiniz, bilince çevirirsiniz. Zaman ve zamanda yolculuk olayı kısaca budur. Tabii bu çok daha geniş bir konudur. Kısaca bu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı anlatırız. Anda kalma konusunu da anlatmak istiyorum. Çünkü bu arkadaşımızın sorusuna en yakın olan bir arkadaşımız da anda kalma süreçleriyle ilgili pratik yöntemlerden soru sormuş. Kısaca ona da değinmek istiyorum. Anda kalmanın en basit yolu nerede, kiminle, ne yapıyorsanız orada onunla onu yapmaktır. Ve bu çok basit bir şeydir. Şu an ben bir video yapıyorum. Sadece sizlere odaklıyım ve gelen düşünceleri hiç tasarlamadan, yargılamadan, değiştirmeden olduğu gibi aktarıyorum. Ve video bittiğinde oturup ben de izliyorum ne anlatmışım diye. Şunu yapın. Şu an ne yapıyorsunuz? Çay içiyorsunuz. Sadece çaya odaklanın. Onu için onun bedeninize aktığını hissedin. Damağınızda, dilinizde bıraktığı tadı hissedin. Ona dokunuyorsunuz. Parmaklarınızda o bardağı hissedin. Onu görüyorsunuz. Onun rengini hissedin. 5 duyunuzla birlikte hislerinizle onu yaşayın. Anda yaşamak budur. O anda aklınıza herhangi bir şey geldi. Yani içinizden bir şey yapmak geldi. Kalk, arabaya bin git. Kalkın, arabaya binin. Arabayı kullanırken arabayı hissedin. O direksiyonu hissedin. O yola odaklanın. Etrafınızda olup biten, geçen görüntülere odaklanın. Bakın yine andasınız. O anda aklınıza bir düşünce gelir. Arkadaşına uğra. Dönün, arkadaşınıza gidin. Gelen düşünceyi yargılamayın. Ve onun yanına gittiğinizde onunla sohbet etmenin tadını çıkarın. Onunla ne yapıyorsanız, o anda yemek yiyorsanız yemeğin tadını çıkarın. Onunla yaptığınız sohbetin ne olduğunu dinleyin. Onunla konuşurken aklınızda başka şeyler düşünmeyin. Bir adım sonra yapacağınız işleri düşünmeyin. Ya da yarın yapacağınız ödemeyi ya da tahsilatı düşünmeyin. Sadece o anda orada arkadaşınızla birlikte olun. Onunla ne yaşıyorsanız onu o kadar güzel yaşayın ki hani dibine kadar yaşa derler ya. Arkadaşınızı dibine kadar yaşayın. Ondan ayrıldıktan sonra
Ne yapıyorsanız yine aynı. O yaptığınız şeyle bir ve bütün olun, onu tamamıyla yaşayın. Arkadaşınızı artık düşünmeyin. Ve bu şekilde yaşayın ve bırakın. Yaşayın ve bırakın. Bunu defalarca yaptığınızda bunun zihninizde de bir kalıp olarak oturduğunu ve oluştuğunu göreceksiniz. Ondan sonraki süreçlerde sürekli anda kalma olaylarınız çok sıradan, yani bilinçaltınıza geçmiş olağan bir hal, olağan bir yaşam haline gelecektir. Anda kalmak ve anda yaşamak da budur. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videonun altındaki beğen tuşuna basınız. Bir sonraki videoda anlatmamı istediğiniz bir konu ya da sorunuz varsa bu videonun altına lütfen yorumlar kısmına yazınız. Diğer arkadaşlarımızın yazdığı yorumları okuyarak beğendiğiniz soru ya da yorum varsa onun yorumunun altında bulunan beğen tuşuna basarak beğeniniz. Ki ben bir sonraki sorun söyleyeyim videosunu en çok beğenilen yorum üzerinden yapacağım için bana bir yön göstermiş olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Varlığın varlığımdır.